Merhaba arkadaşlar, eğitici bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere evinizde oluşabilecek elektrikle ilgili ufak tefek arızaları en kısa yoldan ve pratik bir şekilde nasıl giderebileceğinizle ilgili bir video hazırladım. Bu videomda bizlere, aslında bu videonun için değil, bu videoda sadece bir kontrol kalemi yeterlidir. Ama her evde bulunması gereken bir kontrol kalemi, pense ve bir elektrik bandı mutlaka bulunması gerekir. Çünkü evimizde artık elektrik bizim hayatımızın her şeyinde, her şeyde elektriği kullanıyoruz ama şunlar elektriğin can damarıdır. Yani şunlar olması gerekiyor. Her evde mutlaka olması gerekiyor. Bu videomuzda bir kontrol kaleminiz varsa bizim için kafidir, yeterlidir. Ama şu 3 obje evimizde illaki olması gerekiyor. Bu videomuzda ne vardır bir evde örneğin elektrikle ilgili? Tekli anahtar vardır, ikili anahtar ve priz vardır, duyular, ampuller ve sigorta kutusu vardır. Bunlarda oluşabilecek ufak tefek arızaları en pratik şekilde nasıl çözümleyebileceğimizi göstereceğim ben sizlere. Sizden tek ricam videoyu sarmadan sırasıyla izleyin ki veya benim videomu seyrederek yapmak istediğiniz şeyi yapacağınız zaman sarmadan adımları teker teker uygulayarak yapın ki herhangi bir emniyetle ilgili sıkıntı yaşamayalım. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi montaj aşamasına geçelim. Farz edelim evimizde tekli anahtarımız bozuldu veya çok eski, bu ne böyle ya diyeceksin. Eşim falan beğenmeyecek, ninem zamanından kalma diyecek. Bunu bir değiştirelim diyecek. Yeni bir anahtar takmak istiyorsun. Bir tane anahtarı değiştirmek istiyorsun. Şöyle de bir anahtarımız var. Bu da çalışıyor farz edelim. Herhangi bir arızası yok ama ben şeklini beğenmiyorum. Değiştirmek istiyorum diyorsun farz edelim. Bunu nasıl değiştireceğiz? Genellikle şu marka tercih edilir. Vico'nun Carre serisidir bu. Ambalajlı bir kutu içinde. Bunun dış çerçevesi yoktur gördüğünüz gibi. Çerçevesi şu şekilde ayrı alırım. Bunların farklı renkleri olduğu için istediğin renkte alabilmen için ayrı ayrı satılırlar. Şöyle bir marka aldınız. Bunu takmak istiyorsunuz, değiştirmek istiyorsunuz diyelim. Öncelikle eski anahtarı sökmemiz gerekiyor. Söylediğim gibi anahtarda bir arıza yok veya kırılmıştır, bir tarafı çıkmıştır, siz bunu beğenmiyorsunuzdur, değiştirmek istiyorsunuzdur. Arıza çözme farklı bir olaydır. Eğer bir yerinde arıza varsa, bir kabloları yanmıştır, bu hattan değiştirmek gerekir filan, o zaman elektrikçi çağırmanız gerekir ama herhangi bir arızanız yok. Sen sadece anahtarı beğenmiyorsun, değiştirmek istiyorsundur. Tekli anahtar bu arada. Bunun bir de çiftli anahtarı var ve priz var. Bunların da bağlantıları farklı farklıdır. O yüzden sırayla gideceğim. Ben bunu bir seri halinde yapacağım. Kimin ihtiyacına ne gerekliyse, örneğin tekli anahtarı değiştirmek istiyorsa bu videoyu açacak, tekli anahtarı. Diğer videomda çiftli anahtarı, diğer videomda da prizi göstereceğim. Yani seri halinde olacak. Öncelikle ışığı açalım. Işığımız yanıyor. Gidelim sigortayı kapatalım. Sigortayı kapatmak önemlidir. Çünkü elektrik varken işlem yapmayalım. Elektrik çarpabilir. Tehlikeye girmeye gerek yok. Sigortayı genellikle şu yaktığınız lamba bir tanesine bağlıdır ama siz emniyet olması için üçünü birden sigortaların kapatabilirsiniz. Elektrik yok. Şu anda herhangi bir korkmanıza, herhangi bir şey endişe duymanıza gerek yok. Çünkü elektrikleri kestik. Sigortadan kapattık. Birinci adımımız budur. Daha sonra anahtara bakıyorsunuz. Hiçbir yerinde bir vida yok, bir şey yok. Ya ben bunu neresinden sökeceğim diye düşünebilirsiniz. Bunun bakın ister üstten ister alttan. Bakın şurada kenar vardır. Şu kenara tornavidanın ucunu soktuğunuz zaman bakın boşluk. Kanırtınca bakın şöyle çıkar. Üst kapağını çıkarttık. Daha sonra içinde şu dış kasayı tutması için bir plastik malzeme daha vardır. Onun da herhangi bir yerine şöyle tornavidayla tutup şöyle kenarından kanırtaraktan bakın bu malzemeyi de bu şekilde çıkartabiliriz. Bunu da çıkarttıktan sonra üst kapağımız çıkmıştır. Artık bununla işimiz yok. Kenara koyuyoruz. Burada şu anahtarın iki kenarında içerideki kasanın içine tutması için sıktıkça sizin şöyle bir tırnakları vardır. Şöyle kenarlara tutarlar, kasanın içinden çıkmasına engel olurlar. Öncelikle tornavidayı oraya sokuyoruz. Onları gevşeterekten anahtarı yerinden çıkartıyoruz. Bakın. Şöyle gevşettik. Bunu da gevşetelim. Anahtarı bakın boşlandı, yerinden çıktı. Bazen şey de olur ya, duvarda durur mesela, lıngır lıngır sallanır. Ya bunlar sallanıyor, gidip elektrikçi çağırırsınız, gerek yoktur mesela. Bunu böyle yerine oturturursunuz, parmağınızla bastırın eğer değiştirmek istemiyorsun ama çok sallanıyor duvarda, çıkıyor sürekli diye. Bunu yerine bastırın. Şu kenardaki vidalarını yine kuvvetlice sıkacaksınız bu sefer ki şöyle, çünkü içindeki kasa zamanla aşınır, tırnakları gevşer. Bu kendini bırakır. Bunu böyle sıkıca sıktıktan sonra artık oynamayacaktır. Bunu da bu şekilde gidebilirsiniz. Daha sonra üst kapağını da takabilirsiniz yine de. Bunu gevşetiyoruz yine. Bunu dışarıya aldık diyelim. Tekli anahtarlarda iki tane kablo olur. Gördüğünüz gibi şu şekilde elektriği kestiğimiz için, sigortaları kapattığımız için herhangi bir endişe duymanıza gerek yok. İki tane kablo vardır. Bunların ikisini de çıkartacağız. Şu bakın yan tarafta şurasında
Kabloların girdiği yerlerde bakın, girdiği yerin üst tarafında vidaları vardır. Kabloları sıkıştırmak için kullanılır. Öncelikle bunu gevşetelim. Bakın sol tarafa doğru çevirerek gevşetiyoruz. Kablolarını çıkartalım. İkisini de. Dediğim gibi sigortayı indirdiğimiz için elektrik yok. Korkmanıza gerek yok. Bunu da çıkartalım. Kablolarımız boşta duruyor. Sigorta kapalı. Bakın kontrol kaleminde baktığımızda elektrik yoktur. Tekrar söylüyorum. Korkmanıza gerek yoktur. Diyoruz. Aynı bu şekilde ambalajından çıkarttıktan sonra üst kapağı üzerinde takılı gelir bunların. Şöyle yine altındaki plastikle beraber bakın şöyle göstereyim. Şu altında bir kapak vardır. Bir de kapağın altında plastik. Daha sonra da çerçevesi var. Kasa vardır. Demir kasa. Şu plastiğe tornavidayı takarak bakın şöyle kanırttığımız zaman bu çıkar. Altındaki şu gri plastikle beraber çıkar. Bunu çıkartalım. Kenara koyalım. Öncelikle bunun bakın şu üst tarafında kablonun şuraya taktığımız kabloları sıkmak için vida vardır. Bunları gevşetelim. Çevirerek bakın gevşetiyoruz. Şu içinde vida geriye çıkar. Buraya kabloyu takacağız. Diğer tarafını da aynı şekilde gevşetelim kabloları takmak için. Gevşettik bakın. 2 tane. Başka yoktur. Karıştırmanıza gerek yok. Şu kenardakiler kıskaçlarıdır. Yine şu kıskaçlar. Demin biraz önce bahsettiğim gibi. Onları sıktığımız zaman bunlar böyle açılırlar. Kasanın içinde sıkı sıkı durmasını sağlar bu prizin, anahtarımızın. Bunları gevşettik. Kabloların rengi ve yeni şu tekli anahtarda fark etmez. İstediğinizi istediğiniz yere takabilirsiniz. Şuraya taktık. Herhangi bir tanesini. Bunu güzelce bir sıkıyoruz. Sıktıktan sonra şöyle kabloyu bir elimizle yoklayalım. Bakalım bir gevşeklik var mı? Çıkmasın çünkü. Gevşek olursa ark yapar, anahtarımızı tekrar bozar. Yani bunu şöyle biraz sıkalım. Hani çok da kıracak kadar abanmayalım ama biraz böyle sert davranalım buna. Diğerini de aynı şekilde alt tarafına takıyoruz. Çünkü 2 tanedir. Bir altta bir üstte girişi vardır. Dediğim gibi hangini nereye takacağınız fark etmez. Tekli anahtarlarda. Diğerlerini gösterince onlar da fark ediyor ama onları da göstereceğim daha sonraki videolarımda. Bunu da bir kontrol edelim. Yerinden çıkmıyor. Burada sadece dikkat etmek değil de bu zevke kalmıştır. Örneğin ben anahtar aşağı basıldığında mesela şu şekilde aşağıya bastığınız zaman yanmasını isterim. Yukarıya basınca kapanmasını isterim. Onun da yönünü nasıl anlıyoruz? Şurada bakın düğmenin üzerinde bir tarafı incedir. Şurası bakın. Arkası kalındır bunun. Arkası kalındır. Ön tarafı incedir. Bakın ince tarafa aşağıya geldiği zaman benim dediğim gibi aşağı bastığınızda yanar, yukarı bastığınızda sönecektir bu. Kasaya şöylece düz bir şekilde şöyle elimizle bastıralım. Koyduktan sonra kasanın içine şu şekilde karşısından bir bakalım ki eğer bir yamukluk var mı şöyle filan yan filan takmayalım bunu. Yani düzgün olmaya çalışalım. Daha sonra bunu şu kenar vidalarından yine kıskaçlarını sıkaraktan öyle sıkıyoruz. Diğerini de sıkıyoruz. İyice ki gevşemesinler bunlar daha sonra. Oynamasınlar. Evet. Sımsıkı tuttu. Gördüğünüz gibi. Bunları iyice sıktıktan sonra gelelim dış çerçevesine. Bunu da ambalajından çıkartıyoruz. Bunu da takarken şuradaki yazısı alt tarafa gelecek şekilde olsun. Hani yazı yukarıda şöyle ters falan olmasın. Genel hani yaptığımız işi düzgün yapalım açısından söylüyorum. Yazı aşağı tarafa gelecek şekilde olsun. Üst kapağımız vardı gördüğünüz gibi. Yine bir tornavida yardımıyla bu üst kapağımızdan ayırıyoruz şu gri plastiği. Bakın tornavidayla kanırttığınız zaman çıt diye çıkacaktır. Çerçevemizi alıyoruz. Yazımız aşağıya gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bakın şu çerçeveyi tutmak için aparat var. Bu aparatı, plastik aparatı şu kenarlardaki bombelikler yanlara gelecek şekilde çıt diye oturtuyoruz. Bakın gördünüz mü şu şekilde oturttuk. Bunun içinde sabit duruyor bu şimdi. Tırnaklıdır bunların hepsi, geçmelidir. Daha sonra anahtarımızın üst tarafına şu bombelikler, şişikler, şunlar şu kenarlara, o kıskaçların üzerindeki boşluklara kıskaç vidaları vardı ya hani biraz önce sıkmıştık kasada tutması için. Bu kıskaç boşlukların üzerlerine gelecek şekilde koyuyoruz. Bakın tam üstüne geldikten sonra bastırıyoruz. Bakın kasayı tuttu. Daha bir işlem yapmanıza gerek yok burada. Kasamızı tuttu. Daha sonra üst kapağımıza geldi sıra. Üst kapağımızı da bakın
Bir şu kenarlarda kıskaçlar vardır. Bir de ortada mesela anahtarın aşağı yukarı gitmesini sağlayan bir plastik vardır. Bu kenar kıskaçları da şu kenarlara, şu plastiğin kenarlarına gelecek şekilde bakın. Kenarlar yanlara geliyor. Yani yukarı aşağı takamazsın. Şöyle zorlarsınız falan girmez. Bu niye girmiyor? Yan koyuyorsunuz bunu. Gösterdiğim gibi. Yan bir şekilde koyuyoruz. Tam üzerine gelecek şekilde bakın. Üzerine zaten çıt diye oturdu. Farkındasınız. Bakın o güzel oturdu. Böyle oturduktan sonra bir bastırdık. Tamamdır bunun işlemi. Bakın anahtarımız da gayet güzel çalışıyor. Sesi güzel, bir sıkışma falan yok. Şimdi ne yapıyoruz? Bağladıktan sonra sigortalarımızı açabiliriz. Açalım sigortalarımızı sırayla. Bakın ampulümüz de yandı. Biraz önce söylediğim gibi aşağı basınca yanar, yukarıda söner. Siz de işte bu şekilde kendi anahtarlarınızı değiştirebilirsiniz. Beğenmediğiniz şeyleri yeni modele, 7 seriye geçmek istediğinizde kendi imkanlarınızla değiştirebilirsiniz. Söylediğim gibi değiştirmeden önce öncelikle sigortaları indirmeniz gerekiyor. Bu çok önemli çünkü elektriğe karşı önlem almak için sigortaları indirmemiz gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Videolarımı ben biraz detaylı anlatıyorum çünkü hiç bilmeyen birisinin bile kolaylıkla yapabilmesini sağlamak maksadıyla biraz uzun oluyor videolarım. Normalde ben bunu 1,5-2 dakikada da anlatabilirim, yapabilirim ama çok detaylı bir şekilde anlattığım için rahatlıkla yapabilirsiniz. Evinizde bu tarz işlemleri kendiniz yapabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir konu var ki bu da düğmelerimiz çalışır vaziyetteyken, yani herhangi bir sorun yok. Eskidi, kırıldı, döküldü, çıktı yerinden. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Beğenmiyorum. Değiştirmek istiyorum. Ama bir elektrikçiye de durup dururken bir anahtar değişimi için çok para vermek istemiyorum. Kendim yapmak istiyorum dediğiniz zaman benim videolarımdan destek alarak bu anahtarları ve prizleri kolaylıkla değiştirebilirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, videomuza başlayabiliriz. Daha önce de bahsettiğim gibi burada herhangi bir arızamız yoksa eğer, çünkü arıza varsa bu hattan filan müdahale etmek gerekebilir. Bunun için elektrikçi gerekir. Karıştırırsanız daha fazla karışıklığa sebep olabilirsiniz. Anahtarınız çalışıyor, basıyorsunuz, çalışıyor. Burada 2 tane koymamdaki maksat, evlerde ikili anahtarı nerede kullanırız örneğin? Evimizde büyük bir avize var diyelim. 5 tane kol, 5 kollu bir avize. Düğmenin birisine basarız, 2 kolu yanar misal. Diğerine basarız, diğer 3 kolu yanar. Hepsi birden yanmaya başlarlar veya bir tanesi oturma odasını yakar, bir tanesi balkonu yakar. Komütatör anahtarın görevi budur. İkili anahtarın. Söylediğim gibi eğer bir arızamız yoksa, beğenmediğimizden ötürü tipini, şeklini beğenmiyoruz, daha yeni bir model takmak istiyoruz, o zaman rahatlıkla bu videoyu seyrederek kendi başınıza değiştirebilirsiniz. Bunun için genellikle şu marka tercih edilir. Vico'nun Carre serisidir bu. İkili anahtar, komütatör anahtar diye geçer. Çerçevesiz haliyle satılır. Çerçevesini ayrı değişik renklerde bulabileceğiniz için değişik renklerde istediğiniz renkte alabilirsiniz bunu. Bunlardan gerekiyor bize. Öncelikle şimdi açtık, yanar vaziyette. Sigortamızı kapatıyoruz emniyet için. Bu çok önemli. Sigortayı kapatmadan kesinlikle işleme başlamıyoruz. Öncelikle evin sigortası, genellikle bir tanesi kapatır bunu. Fakat biz garanti olması için evin içinde ne kadar sigorta varsa hepsini birden kapatıyoruz ki riske atmış olmayalım. Önce bu anahtarı sökmemiz gerekiyor. Şöyle bir anahtara bakıyoruz. Hiçbir yerinde vidası yok. Nasıl sökeceğiz bunu diye düşünmenize gerek yok. Çünkü anahtarın üstünden veya altından fark etmez. Bakın şöyle bastığınız zaman şu alt tarafında çok az bir açıklık çıkar. Tornavidamızın, kontrol kalemimizin ucunu buraya takıp üst kapakları gördüğünüz gibi çıkartıyoruz. Bu şekilde çıkarttık. Üst kapakları çıkarttıktan sonra hafiften kanırtarak tabii bunun içinde şu çerçeveyi tutmasını sağlayan bir siyah plastik veya diğer markalarda gri de olabilir bir plastik malzeme vardır. Bunun da kenarına bakın takıp şu şekilde kanırtarak bunu da çıkartıyoruz. Çerçevemiz boşa çıktı. Anahtar kısmına ulaşmış olduk. Vidaların olduğu kısma. Burada kenarlarda, şurada ve şu kenarda kıskaç şeklinde 2 tane demirden vida vardır. Bu vidaları sıktığımız zaman bu kıskaçlar içindeki kasaya tutarak bu anahtarın çıkmasını engellerler. Bunu gevşetiyoruz önce. Sol tarafa çevirerek bunları gevşetiyoruz. Diğerini de gevşetelim. Gevşettik. Bakın anahtarımız dışarıya çıktı. Şu şekilde. Komütatör anahtarlarda 3 adet kablo vardır. Gördüğünüz gibi. Bunları da bir dışarıya çıkaralım. Bağlantı aşamasında kablo renklerini, önemini anlatacağım ben size. Her kabloyu tutan bir vida vardır. Bu vidaları gevşetiyoruz. Sigortayı kapattığımız için kabloların ucunda elektrik yoktur.
O yüzden korkmanıza, endişelenmenize gerek yok. Ama mutlaka sigortaları kapatmayı unutmayalım. 3 kablomuzu da gevşettik. Çıkarttık yerinden. Kasamızı çıkarttık. Kablolarımız boşta şimdi. Bizim burada bir şeyi tespit etmemiz gerekiyor. Bu da nedir? Faz yani elektrik yani kontrol kalemiyle tuttuğumuz zaman ışık hangisinde yanıyor? Bunu tespit etmemiz gerekiyor öncelikle. Bu şekilde kablolara ayırdık. Hiçbirine dokunmuyoruz. Birbirlerine değmeyecekler. Gidelim sigortamızı bir açalım. Açtık. Yanmayacaktır bunlar çünkü anahtarı söktük. Bunların bir tanesinde elektrik vardır. Onun hangisi olduğunu tespit ediyoruz. Bakıyoruz. Bunda yok. Bunda yok. Evet, kahverengide elektrik var. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Işığı yanıyor. Kahverengide elektriğimiz var. Bunu aklımızda tutuyoruz. Elektrik kahverengide. Tekrardan gidip hiç elimizi değdirmeden kablolara sigortalarımızı kapatalım. Kapattıktan sonra ambalajından çıkartıyoruz yeni anahtarımızı. Bu şekilde geliyor. Bunu da kenarına tornavida takıp şu içindeki plastiğiyle beraber, şu gri plastik, biraz öncekinde siyahtı, bunda gri. Bu plastikle beraber çıkartıyoruz. Bunu da kenara koyalım. Daha sonra çalışacağız. Şu kenarlarda biraz önce bahsettiğim kıskaçlar bunlar. Kasanın içinde anahtarın çıkmasını engelleyen, sıktığımız zaman bunlar açılıyor, dışarıya çıkmasını engelliyorlar. Bunlar zaten gevşek pozisyonda gelir. Burada da 3 tane, bakın bir burada, bir burada, 2 3 tane şey vardır. Kabloların girmesi için yer vardır. Vidalar vardır. 1, 2, bir tane de altta vardır. 3 tane toplamda. Bunları gevşetelim üçünü de. Bakın gevşetiyoruz. Kabloları şu aralara sokup içlerine tekrardan sıkacağız bunları. Üçünü de gevşettik. Biraz önce neye bakmıştık? Kabloda hangisi kabloda elektrik olduğuna bakmıştık. Sigortaları kapattık. Şu anda yok. Kahverengide bizim elektriğimiz vardı. Burada bir tek buna dikkat etsek yeterli. Başka şeyin önemi yoktur. 2 tane yan yana olan yer vardır. Şöyle anahtarı mesela bakın açma kapama pozisyonunda dik bir şekilde tuttuğumuz zaman 2 tane yan yana vardır. Bir tane de tek vardır. Bunun yanındaki boştur. Şurada mesela priz yeri yoktur. Bunun içi boştur. Şurası. Şurada bir tane kablo takma yerimiz vardır. Burayı elektrik olanı bu tek olan yere takacağız. Buraya taktık. Taktıktan sonra da şöyle hafifçe bir kontrol edelim. Kablo yerinden çıkıyor mu? Çünkü bunu sıkmamız güzeldir. Hani çok da abanmayalım ama böyle tatlı bir sert davranalım. Buna sıkalım. Kablomuz sağlam olsun. Yerinden çıkmasın. Sonra diğer kalan kabloları hangisini nereye takacağınız çok önemli değil aslında ama şöyle de bir durum var. Diyelim diyorsunuz ki ben sol tarafa bastığımda oturma odası yansın, sağ tarafa bastığımda balkon yansın diyorsunuz. Misal bunları takarsınız, elektriği verirsiniz bu şekildeyken bir bakarsınız bu hangisini yaktı? Ha diğerini yaktıysa şu kabloların yerini değiştirip takabilirsiniz. Şu kabloların yerini değiştirirsiniz. O zaman istediğiniz gibi yakmış olursunuz. Bunları da yerine taktıktan sonra güzelce sıkalım. Şöyle kontrollerimizi yaptık. Gayet iyi. Hemen deneyelim düzgün olmuş mu? Şu anda şu dış kasada elektrik yoktur. Korkmanıza gerek yok. Elektriği tekrar bir verelim. İkisi de yandı. Şu kasadan tutalım. Bakıyoruz. Bakın ters oldu. Gördüğünüz gibi ters olmuş. İstediğimiz gibi olmadı. Tekrardan sigortaları kapatıp alttaki mavi kabloların yerini değiştireceğiz. Tekrar açmamıza gerek yok çünkü düzelmiştir. Bunu komple kapattıktan sonra kontrollerini yapabiliriz. Çerçeveyi yerine güzelce oturtturduktan sonra biraz önce gösterdiğim kenar vidalarını sıkarak çerçevenin yerinden çıkmasını engelliyoruz. Bunu da güzel sıkalım ki daha sonra kendi kendine yerinden çıkıp boşta sallanmasın. Gördüğünüz gibi gayet sağlam oldu. Bunu takarken de biraz düz olmasına diye özen gösterin. Yamuk durmasın şeyde. Daha sonra çerçeve poşetinden çıkartıyoruz çerçevemizi.
çiftli anahtarların, biraz önceki çerçevenin kasanın üzerinden söktüğümüz anahtarların tornavida yardımıyla kanırtarak tekrardan çıkartıyoruz teker teker bunları. 2 tane vardır. Bu gri olan plastik kısmı, şu Vico yazısı aşağı doğru bakacak. Çerçevenin de düz olmasına özen gösterelim. Yan bir şekilde şu gördüğünüz çıkıntılar yanlara gelecek şekilde buraya oturttuğumuz zaman çıt diye bakın yerine oturdu. Daha sonra bunu yine şu çıkıntılar biraz önce vidaların üzerlerine gelecek şekilde. Zaten geçiş yeri vardır. Bunu yan filan sokmaya çalışmayın, girmez. Bakın böyle durmuyorlar. Yan bir şekilde böyle koyup üstüne bastırdığım zaman bakın tuttu. Yerine geçti. Çıkıntılar vardır, klipsler vardır. Bunları yerlerine geçiriyoruz. Bakın üstüne koyduğumuz zaman çıt diye bastırınca olur. Çok zorlamaya gerek yok. Çünkü kırabilirsiniz. Daha sonra da diğerini geçirelim. Bakın oturdu. Şimdi sigortalarımızı tekrar açalım. Yandılar. Bakın istediğimizi hangine basarsak onu yakabiliyoruz. Daha önce 2 tanesini çektiğim ustasından öğren serimizde ilk videomuzda tekli anahtarın nasıl bağlanacağını göstermiştik. İkinci videomuzda komütatör yani ikili anahtarın nasıl bağlanacağını göstermiştim. Bu videomuzda ise topraklı prizin nasıl bağlanacağını, nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. İyi seyirler. Evet, montaj aşamasına geçebiliriz. Öncelikle yeni aldığımız prizimizi ambalajından çıkaralım. Genellikle şu marka tercih edilir. Vico'nun Carre serisi topraklı prizidir. Paketimizi açalım. Prizimizi çıkaralım, hazırlayalım. Bunların çerçeveleri ayrı satılmaktadır. Çerçevesinde ayrı tekli çerçeve. Yine Vico Carre serisi. Alıp paketimizden çıkaralım ve hazırlayalım. Önce eski prizimizi sökmeyle başlayalım. Emniyet açısından emniyet bizim için çok önemlidir. Bu işlemlere başlamadan önce öncelikle sigortaları kapatmamız gerekiyor. Önce elektriğimizi keselim. Yine emniyet açısından evde bulunan bütün sigortaları indirelim. Daha sonra prizimizin orta göbeğinde tam ortasında bir tane vidası vardır. Kasayı tutan. Önce bunu bir çıkartalım. Sol tarafa çevirerek kolayca yerinden çıkacaktır. Çıkarttıktan sonra priz çerçevesini tutan, kenarlarında kasaya montajını sağlayan yani oynamasını engelleyen 2 tane vida vardır. Kenarlarda olan. Şu ortadakiler kablo girişleri içindir. Şu üst taraftakiler. Şu kenarlarda olanlar ise kasaya tutmasını sağlarlar. Bunu da çıkartalım. 2 vidayı gevşetelim yerinden. Zaten priz boşlanacaktır. Gördüğünüz gibi. Bunu yerinden çıkartalım. Tekrardan diyorum, bu aşamalara gelmeden önce ilk işimiz sigortaları indirmektir. Sigortaların inik olduğundan emin olalım. Daha sonra burada 3 tane kabloyu tutan, 3 ayrı renkte kabloyu tutan 3 tane vidamız vardır. Bunları gevşetip kablolarımızı yerinden çıkartalım. Kablolarımızı çıkarttık. Yeni prizimizin de orta göbeğini vidayı gevşeterek çıkartalım. Yine aynı şekilde 3 adet kablo giriş yeri vardır. Bunları gevşetelim. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu şu sarı yeşil olan. Yani topraktır bu. Bu toprağı ortaya, yani şurada gördüğünüz bakın sağda var, solda var ve ortada vidalama yeri vardır. Şu orta olan yeri gevşetiyoruz. Alt tarafta 2 delik vardır. Gördüğünüz gibi şuraya. Ortaya kısma takıyoruz. Burada en çok buna dikkat edelim. Çünkü topraklama ortaya takılır. Sarı olan. İyice sıkalım. Sıktıktan sonra kabloyu şöyle bir tatlı bir yoklayalım. Çıkıyor mu yerinden diye. Çünkü gevşek kalmasınlar. Daha sonra kalan 2 kabloyu sağa veya sola takmanız fark etmez. Bunları da birini diğerine takalım. Onlarda bir tanesi fazdır, bir tanesi nötrdür. Eğer sizin prizinizde, bazı evlerde topraklama hattı çekilmemiş oluyor. Eğer sizin prizinizde 2 tane kablo varsa ortayı boş bırakıyoruz. Sağa ve sola takacağız bunları. Evinizde topraklama hattı yok ve elektrikli aletleriniz elektrik kaçırıyorsa, buzdolabı, çamaşır makinesi vesaire elektrik kaçırıyorsa, daha önceki videomda evinizdeki elektrik kaçağına çözüm adlı bir videom vardı. Onu seyredebilirsiniz. Kabloları yerine taktık. Kontrollerimizi de yaptıktan sonra kenar vidalarını sıkalım. Ve sıkarken de şu
çerçevenin düzgün olmasına dikkat edelim. Gördüğünüz gibi oturtturduk. Daha sonra orta göbeğe alalım. Vico yazısı aşağıya gelecek şekilde şöylece yerine oturtalım. Şuradaki gördüğünüz boşluklar vardır. Üstte ve altta. Şu yanlardakileri demiyorum. Üstte ve altta. Bunlar priz üzerinde bulunan şu topraklama çubukları vardır. Kıskaçları, şu topraklama için kullanılan demirler vardır. Oralara geçecek şekilde yerine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi hiç zorlamadan kendiliğinden yerine geçiyor ve orta göbek vidasını güzelce sıkalım. İşlem bu kadar basittir. Daha sonra sigortalarımızı açabiliriz. Prizimizi kullanmaya başlayabiliriz. Gözünüzde büyütecek, korkutacak hiçbir şey yok. Bu kadar basit bir şekilde işlemimizi başarıyla bitirdik. Videolarımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.